Kenya'dan selamlar. Dün bütün gün dinlendim ve artık dışarı çıkma vakti geldi. Birazcık size kaldığım bölgeyi göstereceğim çünkü çok huzurlu bir yer. Yani Kenya deyince aklımıza gelen o görüntülerden çok uzak bir yer. Onun dışında marketten almam gereken şeyler var. Kendime yiyecek bir şeyler almak istiyorum öncelikle. Birlikte market fiyatlarını da inceleyeceğiz. Çevreyi de bir tanıyacağız. Kenya parasını da anlamaya çalışacağız. Hadi gidelim o zaman. Burası kaldığım oda. Cibinlik yok fark ettiyseniz. Çünkü Nairobi rakım olarak 1795 rakımda. Malaryaya sebep olan virüs ve sivrisinekler belli bir rakımın üstünde. 1500 metre rakımın üzerinde yaşayamıyor. O yüzden rahatız burada. Cibinlik falan artık gitti. Ama bu sadece Nairobi'de böyleymiş. Kenya'nın diğer şehirleri için konuşmuyorum. Burası kaldığım yerin böyle bahçesi. Umarım kuş seslerini duyuyorsunuzdur. Şu taraf Karura Ormanı. Nairobi'nin en ünlü ormanı. Oraya da gideceğiz birlikte. Ormandaki maymunlar falan hep bu balkona geldikleri için şu balkon her zaman kilitli oluyor. Çok tatlı, çok huzurlu bir yer. Şimdi benim kaldığım yer şurası. Şuradaki ev. Bu tarafta da işte o bahsettiğim orman. Şöyle bir kenardan bir bakalım, göstereyim, merak ediyorum. Şelale falan da var arkadaşlar. Sadece böyle ağaçların olduğu bir yer değil. Mahallede şöyle Nairobi şehir merkezinden bir 15-20 dakika uzaklıktayım. Şehir merkezine göre daha huzurlu ve daha sakin bir bölge. Sanki Avrupa'nın bir sokağında yürüyorum gibi hissediyorum şu an. Kenya Şili'nin de artık Uganda'da binleri konuşuyorduk. Şimdi yüzleri konuşuyoruz. Uganda Şili'nin de 1000 Uganda Şilini 5 TL olarak hesaplıyorduk yaklaşık olarak. Yani o sadece binlik birimin başındaki rakamı 5 ile çarpıyorduk. Öyle hesaplıyorduk. Burada yüzlü rakamların başındaki birimi 15 ile çarpıyoruz. Hatta 15,60. Ama şu anda 2022'nin Ekim ayındayız. Yani bu videoyu başka zamanlarda izliyorsanız eğer fiyatlar değişiklik gösterebilir. Mesela 200 Kenya Şilini 30 TL yapıyor gibi hesaplayacağız. Bu küsuratı da sayarsak 31-32 TL yapıyor diye hesaplayabiliriz kafamızdan. Böyle. Bakalım burada market fiyatları nasıl, ben de çok merak ediyorum açıkçası. Buranın Uganda'dan daha pahalı olduğunu söylüyorlar. Bugün makarna falan alacağım. Makarna yemek istiyorum. Onun dışında burada böyle Uganda'da samosa vardı ya, böyle üçgen börekler. Burada da ona benzer şeyler var mı buraya has, onlara bakacağım. Varsa onlardan alırım. O şekilde kahvaltımı yaparım. Diş fırçası falan filan alacağım. Onlar pahalıdır diye düşünüyorum çünkü onlar Türkiye'de de çok pahalı şu an. Ama yapacak bir şey yok. Keşke unutmasaydım. Bu arada burası Uganda'dan daha serin. Yani tam böyle şey havası. Yazın yaylaya gitmişsiniz gibi bir serinlik var. Çok güzel, böyle insanı canlı hissettiriyor. Üşütmüyor ama terletmiyor da. Hafif serin, hafif böyle esiyor gibi. Herkes uzun kollu giyiyor tabii burada şu an. Ama bence gerek yok. Zaten yürüyorum. 15 dakika, 10 dakikadır falan yürüyorum. Bir 5 dakikalık yolum daha kaldı. Isındım. Buralar güzel ama fazla yokuşlu. Sürekli böyle bir yokuş tırmanıyorsunuz. Ne kadar çok yokuş geldiğini size göstereyim. Umarım görürsünüz. Ta oranın da şöyle arka tarafından falan geldim. Alışveriş merkezi burada. New Mutaiga Mall. Migros gibi geldi burası bana.
Şimdi öncelikle ihtiyacım olan şeylere bakayım, ondan sonra dolanalım. Diş fırçaları burada. Benim tabii seyahatte böyle küçük bir diş fırçası bulmam gerekiyor. Ama yok galiba. Fiyatlarına bakalım. Şu değil. Şunlar çocuklar için. Mesela bu 100 Kenya şiliniymiş. Yani 15.40 TL. Bence bu iyi. Bunu ben alayım. Türkiye'de nasıl şu anda durumlar? Onu da hiç bilmiyorum. Bana söyleyin, anlatın. Diş fırçası ne kadar orada? Diş macunu hala küçük küçük varmış çantamda. Çıkmadan önce kontrol ettim. O yüzden diş macunu hiç almayacağım. Bunlar pahalı galiba. Bakın, yüz yıkama jelleri 1595 Uganda şilini. Yani bu 239 TL yapıyor ya. Ben mi yanlış hesapladım acaba? Yok, yanlış hesaplamamışım. Mesela bu da 1495 Kenya şilini. Yani bizde 244 TL yapıyor. Bir vücut losyonu. O yüzden buralardan hızlıca uzaklaşıyoruz. Diş fırçamı aldım. Bir de yiyecek bakalım. Yoğurt varsa yoğurt almak istiyorum. Onun dışında işte börek falan, makarna, onlardan bakalım. Burada Uganda'dan daha fazla çeşit var. Yani her şey var. Salam, peynir, şunlardan, tost peynirlerinden. Ben bunlardan bulamıyordum mesela Uganda'da rahatlıkla her yerde. Şu var. Bunu ben çok seviyorum. Üçgen peynir. Bu 135. Yani 15 ile de çarpmak çok zor oluyor ya her şeyi. Yoğurtlara bakalım. Ya buradaki yoğurtlar da hep böyle aromalı. Yani kayısılı, çilekli, vanilyalı. Düz şey yok. Bu 59 Uganda şiliniymiş. 250 mililitre. 750 gram tavuk butu. 848 şilin. 880'miş ama indirimle 848'e inmiş. Tavuk böyleyse eti hiç düşünemiyorum. Mesela şu klasik Magnum ne kadarmış? 300'den 250 Uganda şilinine inmiş. Şöyle noodle'lar var. Ben noodle alacağım şimdi çünkü çok seviyorum. Indomie'nin bu 30 şilinmiş. Şöyle 2 tane ben bundan alayım. Bunun dışında normal bir uzun makarna alayım. Bu 79 şilinmiş. Bunu alayım. Kuru yemişler burada pahalı. Tabii haliyle her yerde pahalı ama buradakiler çok daha pahalı gibi geldi bana. Şurada bir macadamia fındığı var. 795 şilin. Şöyle küçük küçük paketlerde 25 gramlık fıstıklar da satılıyor ama onlar bile 55 şilin. Pringles'ın küçükleri de 195 şilinmiş. Onun dışında böyle paket paket farklı cipsler var. Bunları yine Uganda'da her yerde bulamıyordum. Onlar bakayım, onlar da 50 şilinmiş. Burada çaylar var. Bakalım çaylar ne kadarmış. Burada poşet çaylar varmış. İçinde 100 adet varmış ve 199 şilin. Burada böyle demlenebilen çaylar var. Onlar da mesela 250 gramı 169 şilinmiş. Siyah çay var. 500 gramı 243 şilinmiş. Sürekli Uganda şilini diyesim geliyor. Asıl gelelim kahveye. Kahve biliyorsunuz buraların. Bakalım burada ne kadar. Şurada bir granül kahve var. 100 gramı 419 şilinmiş. Bu çok pahalı. Başka bir firmanın mesela yarı gramı var. 50 gramı 194 şilin. Bak bu da pahalıymış. Şu da yine 50 gram ama 350 şilin. Filtre kahveler nerede? Şöyle aynen. Şuradan bakalım. Mesela şu 375 grammış. 935 şilin. Burada 500 gram var. Bu daha pahalı bir marka. Bu da 1450 şilinmiş. Bay bay kahve içmek. Bay bay. Hoşça kal.
Hoşça kal. Kafein zaten zararlı bir şey. Haydi bakalım. En önemli şey burada tuzlu ekmek var mı? Sweet, sweet. Bu galiba bizim ekmeğimizden bildiğimiz tost ekmekleri. Burada tam tahıllı ekmekler var. Genelde 60 şilin, 70 şilin. Böyle daha fancy, daha kepekli, tahıllı, cartlı istiyorsanız fiyatlar artıyor. Yumurtalara bakalım. Yumurtalar 6'lısı 120 şilin, 12'lisi 247 şilin. Buranın da illaki böyle kırsal yerlerinde vardır. Tabii ki süpermarkette yoktur ama Uganda'da böyle hemen hemen her yerde tane yumurta alabiliyordunuz. Eskiden Türkiye'de de öyleydi. Böyle biz genelde böyle 30'lu alırız. 30'lu yumurtalarda 494 şilin. Yumurta da pahalı. Türkiye'de yumurta fiyatları nasıl? Onu da yazarsanız iyi olur çünkü merak ettim. Patates var. Patatesin kilosu 129 şilin. Soğanlar var böyle. Burada kırmızı soğan daha fazla. Hiç beyaz soğan görmedim henüz. Bu da kilosu 99 şilin. Domatesler de aynı şekilde kilosu 99 şilin. Tabii her süpermarkette de böyle değildir. Başka yerlerde daha farklı fiyatlar vardır. Portakal var. Kilosu 249 şilin. Aman aman nereye geldik harbiden. Mandalinalar var. Kilosu 449 şilin. Ben şöyle 5 tane domates, 3 tane de salatalık aldım. Domates 62, salatalık 74 şilin tuttu. Ev hanımlarının dikkatine. Şaka. Ev adamlarının da dikkatine. Uganda'da ve Kenya'da böyle kıyafetlerinizi elde yıkamanız için sabunlar satılıyor. Böyle barlar şeklinde satılıyor. Yani buradan böyle bıçakla kesip kullanıp geri kalanını saklıyorlar. Uganda'da bunlar 25 TL ediyordu. Buradaki bu sabun 211 şilin. Şu çok değişik. Köpek, yani ben bunu Türkiye'de hiç görmedim. Bilmiyorum. Köpek pirinci gibi bir şey. Bakın şöyle bir şey, tahıl. Bir tahıl, öğütülmüş bir tahılın içerisinde minik pirinç taneleri var. Bilmiyorum Türkiye'de var mı yok mu. Bu da 350 şilinmiş. Tabi diğer normal mamalardan daha ucuz olduğu için bunu alanlar daha fazladır ama besleyici midir bilemiyorum. Köpek sağlığı için iyi midir onu da bilmiyorum. Son olarak alkolleri de inceleyelim. Şurada biralar var. 35'lik Corona 329 şilin. Desperados var. Tekila aromalı bira. O 249 şilin. O da yine bu 33'lük. Şaraplar şurada. Bakalım en uygun şarabı ve en pahalı şarabı göstereyim. Hepsini tek tek incelemeyelim. En ucuzu buradaki Top 5 markası. O da 750 mililitresi 785 şilin. En pahalısı ise buradaki Quinta do Carmo marka şarap. O da 750 mililitresi 5000 şilinmiş. Viskiler var. Burada 1 litre Ballantines 219 şilinmiş. 279'dan 219'a 2199'a inmiş. Jack Daniels var burada bal. 700 mililitresi 3095. Şuradaki 1 litrelikte 4249 şilin. Genel olarak alkol fiyatları da bu şekilde. Artık çıkalım çünkü çok sıkıldım ben marketten. Aldım, çıkıyorum. Birazcık soyulmuş hissediyorum kendimi. Eminim kırsal bölgelerde her şey bu kadar pahalı değildir. Ama olsun, şu an huzurlu bir yerdeyim. Bir hafta burada olacağım. Ondan sonra artık zaten birlikte köylere gideceğiz. Kırsal yerlere gideceğiz. Gezeceğiz, dolaşacağız. Şu çok güzel bir çiçek değil mi? Çok güzel bir ağaç. Yol da çok güzel. Hava da çok güzel. Sadece yoruldum. Türkiye Büyükelçiliği de şu tarafta bir yerde. O da çok uzakta değil, çok yakında.
Bütün elçilikler bu bölgede. Şimdi eve geri geldik. Size böyle evin içine girmeden ve bahçesini falan göstereyim. Şöyle bir bahçe. Yarın sabah ilk iş hemen kalkıyorum saat 6.30'da. Gidip şu ormanın içerisinde birazcık spor yapıyoruz. Birazcık dolaşıyoruz. Ne var ne yok görüyoruz. Çok büyük bir orman bu arada. Ve kaldığım ev ormanın direkt dibinde. Artık eve girelim. Kahvaltı hazırlayalım. Kahvaltımızı yapalım. Kahvemizi içelim. Bu benim şimdiye kadar gördüğüm ve kaldığım en güzel kitesurfing evi. Evin içerisinde böyle bir müzik grubunun çalıştığı stüdyo var. Tavanda hep ses sistemleri var. Çok güzel. Bu tarafta mutfak. Şunu şuraya koyalım. Ekmeği dayanamadım. Açtım yolda bir dilimini yedim. Evet, yumurta burada. Peynirimiz. Noodle'ımız. Diğer noodle'ımız. Yoğurt. Makarna. Domates ve salatalık. Bu gördükleriniz toplamda 800 şirin etti. Şimdi kahvaltımızı hazırlayalım. Kahvaltıda 2 tane yumurtayı haşlayacağım. Tost ekmeğine şu üçgen peynirleri süreceğim. Bir tane domates, yarım salatalık. Bu şekilde kahvaltımı yapacağım. Bu arada bunlar falan, bu çaylar buradaydı. Sonra yok sen yalan söylüyorsun, yok bilmem ne demeyin. Tadam! Evin ortasında bilardo var. Sandalyede bile bağdaş kuruyorum ben. Bence gayet ekonomik bir kahvaltı oldu. Türkiye'de durumlar nasıl bilmiyorum. Ben buraya gelmeden önce, yani yaklaşık 2,5 ay önce her gün her şeyin fiyatı artıyordu. O yüzden şu an emin olamıyorum burası mı ucuz yoksa Türkiye mi ucuz. Lütfen yorumlara yazın. Kenya'daki ilk günümün sabahı bu şekildeydi. Siz sevdiniz mi? Siz beğendiniz mi çevreyi? Normalde Kenya dediğimizde gerçekten aklımıza bu gelmiyor yani. O yüzden diyorum ya, birlikte keşfediyoruz. Ben keşfederken siz de keşfetmiş oluyorsunuz. Benimle buraları keşfederken bana destek olmayı unutmayın. Sizi çok öpüyorum. Çok seviyorum. Bay bay.